Selamlar. Birbirimize dokunmak belki de en samimi ve en etkili sevgiyi gösterme şekli. Çünkü insan sevmediği birine dokunmak istemez. Ancak belki vurmak, canını yakmak ister. Ama sevdiği kişiye yakın durmak, temas etmek ister. Birçok uzman farklı bir vücut ısısının yardımıyla kişinin kendini daha güvende hissettiğini ve huzur bulduğunu ileri sürmekte. Bu nedenle mutlu ilişkilerin, sevgi dolu birlikteliklerin olmazsa olmazı fiziksel temas kurmak diyebiliriz. Sarılmak, öpmek, el ele tutuşmak, sırtını sıvazlamak, başını omzuna yaslamak, karşıya değil de hemen yanı başına oturuvermek, dizin dize teması gibi birçok fiziksel temas şekli iki insan arasındaki duygunun karşılıklı olarak hissedilmesini sağlıyor. Dokunulan, kucağa alınan çocukların anne ve babalarının temasıyla çok daha sağlıklı yetiştiğini ve mutlu büyüdüğünü biliyoruz. Bu yüzden sarılmanın ve sevgi görmenin olumlu etkisini ömür boyu sürdürmek, yani sarılmaya devam etmek gerekiyor. Oksitosin diye bir hormon var. Hipofiz bezinin arka tarafından salgılanıyor. Mutluluk, aşk, sevgi gibi duyguların kaynaklarından biri olan bir hormon bu. Sarıldığımızda salgılanan oksitosin hormonu aşkın, sevginin kaynaklarından biri ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki ediyor. Otizm, şizofreni, duygu durum bozuklukları, anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktivite, alkol, madde bağımlılığı, intihar, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik bozuklukta oksitosin sistemine ait anormallikler tespit edilmiş. Yani sürekli insanlara sarıldığımızda, öptüğümüzde iki tarafta oksitosin hormonu salgıladığı için pek çok psikolojik hastalıktan korunmuş oluyoruz. Sarılmak sevginin ulaşım araçlarından biri. İnsanlar birbirleriyle aralarındaki bağı ve sevgiyi en kolay sarılarak gösteriyorlar. Belki o sırada söyleyecek söz bulamazsınız, duygularınızı ifade edemezsiniz. Ama bir sarılma her şeyi anlatabilir. Aşk, arkadaşlık, özlem, şefkat gibi pek çok duygu tek bir hareketle gösterilebilir. Sarılmak sevdiklerimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirir. Yalnız olmadığımızı, bize destek olan birileri olduğunu hissetmemizi sağlar. Sevginin gücünün iyileştirici etkileri olduğunu hep duymuşsunuzdur. Buna inanmayanlar var. Ancak sevginin bedenimizdeki etkisi bilimsel bir gerçek. Yapılan araştırmalar birbirini seven iki insanın 20 saniye boyunca sarılmasının insana ruhsal ve bedensel olumlu birçok etkisi olduğunu ortaya koymuş. Dikkat, buraya bir not koyalım. Size haram olan bir kişiye sarılmak tam tersine Allah'ın rahmetinden uzaklaşmanıza sebep olur. Aman ne olacak, kuzenim, eniştem, kaynım nasıl olsa sarılayım bir şey olmaz deyip de Allah'ın kurallarını bozmayın, harama bulaşmayın. Sarılma sırasında salgılanan oksitosin hormonu bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Bağışıklığı güçlenen beden hastalıklarla, enfeksiyonlarla daha kolay savaşıyor. Doktorlar kanserle savaşan hastaların bağışıklığını güçlendirmek ve onları iyileştirmeye motive etmek için sevdiklerinin bu süreçte yakın bir alanda olmasını, fiziksel temas kurmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca oksitosin salınımının kadınlarda döllenme sürecini ve daha sonrasında doğum sürecini kolaylaştırdığı görülmekteymiş. Sarılmak kalp sağlığımıza da iyi gelen bir eylem. Yine yapılan araştırmalarda sarılma esnasında yayılan oksitosinin kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını ortaya koymuş. 20 saniye boyunca gerçekleşen sarılmanın kan basıncını düşürdüğü ve kalp atışlarını yavaşlattığı görülmüş. Sarılma anında salgılanan oksitosin hormonu kişileri daha olumlu düşünmeye yönlendiriyor. Bu da günlük hayatımızda karşımıza çıkan olumsuzluklara karşı daha sakin kalabilmemize ve stresten uzaklaşmamıza olanak sağlıyor. Yani sarılmak, kucaklaşmak, depresyon, sinirlilik gibi zihinsel problemlerin önüne geçiyor ve zihnimiz korunmuş ve güçlenmiş oluyor. Sevdiğimiz birine sarılma daha mutlu ve huzurlu hissetmemize yardımcı oluyor. Ne harika değil mi? Mutluluk seviyemiz arttıkça acıya karşı direncimiz de aynı oranda artıyor. Oksitosin salınımı acıya karşı bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Sarılma eylemi hissettiğimiz acının, üzüntünün azalmasına yardımcı oluyor. Öyle ki sevdiği birinin ölüm acısını yaşayan kişileri en iyi sakinleştiren şey sarılmak. Yaşadığımız her türlü sorun ve üzüntüyü kucaklamalarla daha kolay atlatmamız mümkün.
Sevdiklerimize sarılma anında gerçekleşen küçük dokunuşlar beyinle doğrudan iletişimde olan afferent C denilen tensel sinirleri harekete geçiriyor. Bu sinirler beyinle bağlantı kurarak endorfin salgılanmasını sağlıyor. Bir ağrı kesici etkisi yapan endorfinler daha az acı çekmemizi ve sakinleşmemizi sağlıyor. Çocuklarınızı yetiştirirken onlara sık sık sarılıp sevgi göstermeniz, ileriki yaşlarında çocuğunuzun çevresine karşı daha sevgi dolu, daha sakin ve toleranslı bir birey olmasına yardımcı oluyor. Çocuklarınıza sarılarak onların yanında olduğunuzu, her zaman destek olduğunuzu hissettirmek, çocuklarınızın korkularını, endişelerini daha kolay atlatmalarına zemin hazırlıyor. Ayrıca sarılırken hissettikleri güven ve sevgi duygusu sayesinde daha özgüvenli bireyler oluyorlar. Sarılmak aynı zamanda uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı. Birbirleriyle çok iyi anlaşan çiftler günün içerisinde belli aralıklarla birbirine sarılıyor. Bu sebeple eşinizle birbirinize gün içinde en az 4 kere sarılmanız iletişiminizin kuvvetlenmesine son derece yardımcı olacaktır. Koronavirüs salgınının en büyük zararlarından biri de bu oldu insanlara. Birbirine yaklaşmayan, dokunmayan insanlar psikolojik olarak yıprandılar. Allah bizlere sağlıklı, birbirimizle iletişim halinde kucaklaşabileceğimiz hayırlı ömürler versin. Bir de kendine sarılmak var ki kulağa biraz garip gelebilir ama bu kesinlikle gerçek ve işe yarayan bir şey. Kendine sarılmak öz şefkat için harika bir yol. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre kendinize sarılmak ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu çalışmada araştırmacılar 20 katılımcıda iğne batması benzeri ağrı hissi oluşturmak için lazer kullandılar. Katılımcılar kollarını çaprazlama şekilde omuzlarına sardılar, kendilerine sarıldılar. Böylece daha az ağrı hissettiklerini bildirdiler. Sarılmanın ağrı kesici olmasının başka bir açıklaması da 2015 yılında yapılan bir araştırma. Bir dokunuşla salınan oksitosin hormonu yatıştırıcı etki yapıyor ve ağrının giderilmesinde rol oynuyor. Araştırma yazarı bu hormonun ayrıca endişe ve korku duygularını azaltarak dolaylı olarak ağrıya duyarlılığı azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Belki uzun bir gün geçirdiniz ya da net bir sebep olmadan biraz gergin ya da hüzünlü hissediyorsunuz. Belki de şu an için sevdiklerinizle vakit geçiremiyorsunuz ve yalnızlığın gerilimini hissediyorsunuz. Kendi dokunuşunuz, kendinizi kucaklamanız, vücudunuzdaki kortizol yani stres hormonu düzeyini düşürdüğü için gevşemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle kendinizi gergin, zayıf, sinirli veya tükenmiş hissettiğinizde iyi uzun bir kucaklama moralinizi yükseltmeye ve ruh halinizi aydınlatmaya yardımcı olur. Dokunma gibi öz şefkat de kortizol seviyesini düşürebilir ve rahatlama sağlar. Kendine sarılma da öz şefkatin yollarından biri. Başarısız olduğunuzda, kendinizi suçladığınızda, hata yaptığınızda kendinize sarılın ve kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Nasıl işe yaradığını göreceksiniz. Önde gelen öz şefkat araştırmacısı Kristin Neff'e göre sarılmak ve bedeninizi fiziksel olarak rahatlatmak kendinize karşı sevgi ve hassasiyet duygularını artırır. Kendine şefkat göstermek, kendini olduğun gibi kabul etmeyi kolaylaştırmaya ve zorluklardan veya hatalardan sonra kendini sakinleştirmeye yardımcı oluyor. Öz şefkat, kabul ve öz saygıyı artırarak hayata genel bakışınızı da iyileştirebiliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vücut temasını da yeri geldikçe çok güzel bir şekilde kullanmış. Onun uzaktan gelen sevdiği insanları veya çok yakın akrabalarını kucakladığı, bazen de öptüğü ve bağrına bastığı bilinmekte. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu an Habeşistan hicretinden Medine'ye dönüşünde Peygamberimiz de Hayber'in fethinden henüz yeni gelmişti. 13 yıl aradan sonra Cafer radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdiğinde Resulullah Cafer'i kucaklayarak iki gözünün arasından öpmüş ve şöyle demişti: Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi daha çok sevindiğimi bilemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiği gibi Peygamberimiz Müslüman olanlardan biat alırken ellerini onların elleri üzerine koymuş, öylece söz almıştır.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine, çocuklarına ve torunlarına daha bir yakın durmuş. Kızı Fatıma'yı radıyallahu anh alnından öpmesi, onun yatağına oturması ve torunu Hazreti Hasan ve Hüseyin'i radıyallahu anhüma kucaklayarak öpmesi, sırtında gezdirmesi, onun fiziksel teması en güzel şekilde kullandığını gösterir. Peygamberimiz biriyle konuştuğu zaman onun yüzüne bakar, elini tutmuşsa o bırakmadıkça bırakmaz, karşısındaki yüzünü başka tarafa çevirmedikçe o çevirmezdi. Önemli bir bilgi aktaracağı zaman karşısındaki kişinin ya elini tutar ya da bağrına, omzuna dokunurdu. Rabbim üsve-i hasene olan Efendimiz'e benzemeyi nasip etsin hepimize. Bol bol sevdiklerinizle kucaklaştığınız hayırlı ömürler dilerim hepinize. Sevgi hayatınızın tam ortasında olsun. Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla. Selamlar. Allah'a emanet olun.